Seten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise iki şişle örülen yine çok güzel, çok kolay, bir o kadar da bakın çok şık, ayakta da çok güzel duran bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte yapmış oluruz. Böyle ayakta kalıp gibi duran çok kullanışlı bir patik modeli oldu. 36 ve 37 ayak numaraları için ben bu patiğimizi yaptım. Bir kere de örülüp biten bir patik modeli. Diğer ayak numaraları için de sizlere bilgi vereceğim. Bakın patiğimizin örülmüş bitmiş hali bu şekilde. Bir kere de başlayıp örüp bitiriyoruz. Daha büyük ve küçük ayak numaraları için başlamak isterseniz 4 ilmek eksik, 4 ilmek fazla, sıra sayılarında da yine 2 eksik 2 fazla yaparak uygulayabilirsiniz. İlmek sayımızı hep 4'ün katları şeklinde ayarlayalım. Çünkü şuradaki modelimiz 4'ün katları üzerine kurulan bir model. Şimdi sizlere ölçü vermek istiyorum. Şöyle şu uzunluğu ölçeyim. 21 santim. Şöyle şu uzunluğu ölçelim. Burası da 20 santim. Şöyle hiç gerdirmeden olduğu gibi ölçüyorum ben. Bakın şöyle şurası 10 santim. Yine burası da 10 santim uzunluğunda. Sağ ve sol ayak farklı şekilde örülüyor. Bunu unutmayalım. Şöyle bakın sizlere göstereyim. Şu üst taraftaki sol ayak bakın şekli bu şekilde olacak. Ekran görüntüsü alırsanız şaşırmamış olursunuz. Sol ayak bakın bu benim ördüğüm sol ayak. Bu sizlerle öreceğimiz ise sağ ayak için bakın şeklimiz bu şekilde. İlmek sayıları aynı, sadece şekil farklılığı var. Şimdi patiğimizin yapımına başlayalım. Evet, patiğimiz için gerekli malzemelerimiz 2 renk patiklik ip kullandım. 1 adet iğnem var dikmek için ve 3 milimetre şiş kullandım. Öncelikle bu mor rengimizle örmeye başlıyoruz. Şimdi patiğimize 44 ilmek atarak başlayacağız. Ben ipi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Atacağım ilmek miktarında göz kararı böyle ipimi bıraktım. Şöyle ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. Sizlere nasıl kolay geliyorsa o şekilde atabilirsiniz. 44 ilmeğe tamamlayalım. Evet, 44 tane ilmeğimi bakın bu şekilde attım. Ben 36 ve 37 ayak numaraları için örüyorum. O yüzden 44 ilmekle başladım. Sizler daha büyük ayak numaraları için örmek isterseniz 4 numara fazla, 4 ilmek fazla, küçük örmek isterseniz 4 ilmek eksik olarak başlayabilirsiniz. Şimdi 44 ilmeğimle başladım. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum ben. Bir diğerini ters olarak ördüm. Bakın böyle ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar örelim. Son bir ilmeğim kaldı. Her zaman son ilmeğimi düz örüyorum. Böylece kenarlarımız daha düzgün çıkmış oluyor. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın burası örgümüzün ön yüzü. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerini yine ters olarak örüyorum diğerlerini. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve böylece haroşa örgüyü bu şekilde oluşturmuş oluyorum ben. Sizler daha farklı örüyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde bir diş haroşa sırasını oluşturmuş olduk. Bu şekilde toplam 6 diş haroşa sırası örelim. Evet bakın 6 diş haroşa sırasını 44 ilmeğimle ördüm. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu an örgünün ön yüzündeyiz. Ön yüzünden saydım. Şöyle bakın. Şimdi burada 8 tane ilmeğimi şişime atacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.
Ve örgümü ön yüzünü tekrar çevirdim. Bakın 8 tane ilmeğimi buraya attım. 8 tane ilmeğim burada arttırmış oldum bu tarafa doğru. Bu patiğimi ben sağ ayak için örüyorum. Eğer sol ayağı örüyor olsaydık, bakın bu sol ayağımız, bu 8 tane ilmeği 7. sıramızı örecektik. 8 tane ilmeği bu taraftan atacaktık. Bu modelimizde sağ ve sol ayak farklı şekilde örülüyor. Bu sağ ayağımız için 8 ilmeği bu taraftan attık. Eğer sol ayak için örüyor olsaydık bu taraftan 8 ilmek atacaktık. Şöyle sizlere şemada da göstereyim. Böyle ekran fotoğrafı alırsanız eğer hem şaşırmamış olursunuz. Bakın sol ayak, bu benim ördüğüm sol ayak şu. 8 ilmeği bu taraftan attık. Bakın bu sağ ayak. Sağ ayağımız için ise 8 ilmeği bu taraftan attık. Bakın bu taraftan atmış olduk. Şöyle göstereyim. Ve toplam ilmek sayımızı 52'ye çıkarmış olduk. İlmek sayımızın 4'ün katları şeklinde olmasına dikkat edelim. Çünkü şu kuracağımız modelimiz 4'ün katları üzerine kurulan bir modeldir. Şimdi örmeye devam edelim. Attığım ilmekleri de yine ters olarak örüyorum. Yine haroşa örgümü devam ettiriyorum. Böyle örelim. Şu an 7. sıramı örüyorum. Böyle bakın. Bu ilmeklerimi de ördüm. Böyle toplam yine 8 diş haroşa sırasını tamamlayalım. Şu an 6 sıra örmüştük. 7.'yi örüyoruz. 8'i tamamlayalım. Sonra model kurulumuna birlikte geçelim. Evet, şimdi örgümün ön yüzünden saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diş haroşa sırasını tamamladım. 8. sırayı ördükten sonra örgünün arka yüzüne geçtiğimizde mor rengimi burada bırakıyorum ve sarı rengimi bağlayacağım artık. Şöyle sarı rengimi mor rengime bağlıyorum. Burada model kurulumuna başlayacağız artık. Şöyle. Şimdi sarı rengimizle ilerleyeceğiz. İki rengimi de koparmadan ilerliyorum. Şöyle 3 tane ilmeğimi sarı rengimle örüyorum. 1 2 3. Şu an örgünün arka yüzündeyiz. Bakın 3 tane ilmeğimi sarı rengimle ördüm. Dördüncüyü örmeden şişimi aldım. Sonrasında 1 2 3. 3 ilmeğimi sarı rengimle ördüm. Dördüncüyü örmeden aldım. Bakın mor renkli ilmeğimi. Sonra yine 1 2 3. 3 tane ilmeği sarı rengimle ördüm. Dördüncüyü örmeden aldım. 1 2 3. 3 tane ilmeğimi sarı rengimle ördüm. Dördüncüyü örmeden aldım. Yine 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Dördüncüyü örmeden şişime geçiriyorum. Böyle tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Evet, bakın en son böyle 4 ilmeğim kalmıştı. 4'ünü de sarı rengimle ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle bir görüntüsü olacak. 3 sarı 1 mor, 3 sarı 1 mor şeklinde bir görüntümüz var. Şimdi yine burada kenardaki 4 tane sarı rengimi bu şişime örerek aldım. Şimdi ipimi arkaya atıyorum. Mor renkli ilmeğimi örmeden almıştım. Yine örmeden şişime aldım. İpimi ön tarafa geçirdim. 1 2 3 tane sarı renkli ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın. İpimi arkaya geçirdim. Mor renkli ilmeğimi bu şişime geçirdim. İpimi yine arkadan öne geçirdim. 1 2 3 tane sarı renkli ilmeğimi örerek şişime aldım. İpimi arkaya geçirdim.
Mor renkli ilmeğimi örmeden aldım yine. İpimi arkadan öne geçirdim. 1, 2, 3 tane sarı renkli ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya geçirdim. Mor renkli ilmeğimi örmeden aldım yine. İpimi öne geçirdim. 3 tane sarı renkli ilmeğimi örüyorum. Bakın bu şekilde olacak. Böyle yine sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, bakın bu şekilde bir görüntümüz olacak ön tarafta. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde şimdi mor rengimi alıyorum. İlk ilmeğimi mor rengimle örüyorum. İkinci ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında bakın bir sarı, bir mor, bir sarı ilmeklerimi örüyorum mor rengimle. 1, 2, 3. Bakın 3 tanesini ördüm. Şu ortadaki, bakın şu ortadaki 3 tane sarı renkli ilmeğim var ya, ortadaki ikinci ilmeğimi örmeden alacağım bu sefer. Bakın şu sarı renkli ikinci ilmeği her sırada bakın şöyle örmeden alacağım. Mor renk ve yanlarındaki sarıları örerek alacağım. Şimdi bakın ikinci sarı renkli ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sonuncuyu, bakın şunların üçünü öreceğim. Bir sarı, mor, sarı. 1, 2, 3. Bunu örmeden alıyorum. Bakın yine bir sarı, bir mor, bir sarı. Bunları örerek alıyorum. Ters örgü örüyoruz. Yine bu sarıyı örmeden aldım. Bir sarı, bir mor, bir sarı. Bunları örerek alıyorum. Şimdi yine bu sarıyı örmeden aldım. Bir sarı, bir mor, bir sarı. Bunları örerek alıyorum. Sarı renklerin ikinci ilmeği hep böyle örmeden alacağım. Diğer ilmekleri mor rengimle örerek alacağım. Şimdi böyle sırayı tamamlayalım. Evet, bakın en son iki ilmeğim mor renkli olacak. Şöyle göstereyim. Şimdi örgünün ön yüzüne geçiyorum. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Burada yine mor renklerimi örerek şişime aldım. İpimi arkaya geçirdim. Sarı renkli ilmeğimi örmeden aldım bu şişime. İpimi tekrar ön tarafa geçirdim. Bakın 3 tane mor ilmeğim var. 1, 2, 3. Üçünü de ters olarak ördüm. İpimi arkaya geçirdim. Sarı renkli ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne geçirdim. 3 tane mor ilmeğim var. Onları örerek alıyorum. Şimdi ipimi arkaya geçirdim şişimin. Sarı renkli ilmeği örmeden şişimi aldım. İpimi ön tarafa geçirdim. 1, 2, 3 tane mor renk ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet, bakın sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi tekrar ilk sırada yaptığımızın aynısını yapacağız. Sarı rengime geçiyorum. Böyle sıralarımız birbirinin, yani bu iki sıranın tekrarı şeklinde ilerleyecek. Şimdi ilk ilmeğimi yine sarı rengimle ördüm. 1, 2, bakın 3 tane ilmeğimi ördüm. Ortadaki bu şöyle yine ortadaki bakın ikinci mor ilmek var ya, bakın 1, 2. Bunu yine örmeden alacağız. Bakın buradaki de aynı şekilde. 1, 2. Şu ikinci ilmeği örmeden alacağız. Şuradaki ikinci ilmeği örmeden alacağız. Bir mor, bir sarı, bir moru da örerek alacağız. Şimdi bunu örmeden aldım. Bakın bir mor, bir sarı, bir mor. Bunları örerek alıyorum. Bunu örmeden aldım. Yine bir mor, bir sarı, bir mor. Onları örerek alacağım. Bu ilmeğimi örmeden diğer şişimi alıyorum. Yine bir mor, bir sarı, bir mor örerek alıyorum. 3 tane sarı ilmeğimi ördüm.
Bunu örmeden alıyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, yine 4 tane sarı ilmekle sıramı tamamladım ve örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bakın böyle modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Dediğim gibi ilk 2 sıranın böyle tekrarı şeklinde ilerleyeceğiz. Şöyle sizlere göstereyim. Şöyle sarı sıraları saydığımızda bakın 1, 2, 3, 4. Böyle 4 tane sarı renkli sıra olana kadar modelimizi uygulamaya devam edelim. Sonrasını birlikte yapacağız. Evet, bakın şimdi böyle sıralarımı bitirdim ben. Şöyle sarı renkli sıralarımı saydığımda 1, 2, 3, 4. En son sarı renkli sıramı da ördüm. Şimdi buradan sonra artık şu an örgümün arka yüzündeyim. Şöyle şu sarı renkli ipimi artık kesiyorum. Böyle mor rengimle devam edeceğim. Şöyle sarı renk ipimi böyle mor rengimi şöyle bağlayalım. Bundan sonra artık şöyle mor rengimize geçeceğiz. Sarı rengimizi bıraktık. Mor rengimizde toplam şu kısmını öreceğiz. 8 diş haroşa sırası örelim. Hiç artma eksiltme yapmadan bu ilmek sayılarımızda 8 diş haroşa sırası örelim. 9. sıramızı örerken birlikte öreceğiz. Evet, bakın sıralarımı tamamladım ben. Toplam 9 diş haroşa sırası ördüm. Bakın 9.'yu da ördüm, bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi nerede ne tarafta 8 ilmek attıysak o taraftan örmeye devam edeceğiz. Şimdi buradan toplam 52 tane ilmeğim vardı. 26 ilmeğimi örerek devam edeceğim. 26 ilmeğimi ise burada keseceğim şimdi. Şu şekilde size de göstereyim, bakın. Şimdi şuradan 26 tane ilmeğimi keseceğim. Sonrasında yani kapatacağım. Geriye kalan 26 ilmeğimle örmeye devam edeceğim. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. 9 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi burada 2 ilmeği ikisini birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe geçirdim. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe geçirdim. 2 ilmeğimi kestim. 3 4 5 6 bu şekilde 26 tane ilmeğimizi böyle kapatalım. Evet, bakın 26 tane ilmeğimi böyle kapattım. Geriye 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ilmeğim kaldı. Sonrasında bu 26 ilmeğimi şimdi böyle örerek yine şişime alıyorum. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet, bakın örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi buradan sonra artık 26 ilmeğimle 24 diş haroşa sırası öreceğim. 25. sırayı örerken ilmeklerimizi kapatarak örgümüzü bitireceğiz. Şimdi bu şekilde 24 diş haroşa sırası örelim. Evet, bakın böyle sıralarımı tamamladım. Şuradan itibaren saydığımda 24 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi 25.'yi örerken ilmeklerimi kapatarak patiğimin örgüsünü bitireceğim. 2 ilmeği birlikte ters örüp kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüp kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar devam edelim. En son bir ilmeğim kaldı. Onu 2 defa ters olarak ördüm. Sonra ipimi şöyle kesiyorum. Böyle patiğimin örgüsünü bitirmiş oldum. Şimdi dikim aşamasına geçebiliriz. Evet, iğneme ipimi geçirdim ve patiğimizin dikimine başlayalım. Şu kısmını böyle yapmamızdaki amaç böyle burun kısmının sivri olmamasını sağlamak için bu şekilde yapıyoruz. Şöyle tersinden ikiye katlayalım. Bakın böyle. Şöyle şu kısımdan dikmeye başlayalım. İsterseniz bu taraftan da başlayabilirsiniz. Şöyle ilmeğimizi çekelim. Uç kısmını ben böyle bu şekilde burada düğümlüyorum. Sizler isterseniz düğümleyerek de başlayabilirsiniz. Böyle ilmeklerimizi alarak dikmeye başlayalım.
Böyle ben iç kısımdaki ilmekleri alarak dikiyorum. İstediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Böyle dolanarak şu kısma kadar dikelim. Evet, patiğimizin dikimini bitirdik. Şimdi şöyle düz tarafını çevirelim. Bakın buradaki sivriliği gidermiş olduk. Şöyle manken ayağımızı da giydirelim. Bakın bu şekilde patiğimizi tamamlamış olduk. Böyle ikisi de bakın çok şık oldular. Şöyle. İnşallah sizler için faydalı bir video olur. İnşallah sizler de beğenip benimle birlikte örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğer kanalıma abone değilseniz videolarımdan haberdar olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.